Hayatta daha fazlası olduğunu, günlük aktivitelerinizin ötesinde bir şey olduğunu, kendinizi ve etrafınızdaki dünyayı daha derinlemesine anlamanızı sağlayan, içinizden gelen hafif bir dürtükleme gibi bir şey olduğunu hiç hissettiniz mi? Bunlar sadece rastgele düşünceler değil, ruhsal bir uyanışın başlangıcı olabilir. Bu, olayları yeni bir ışıkta görmeye başladığınız ve bu ruhsal uyanış işaretini deneyimlediğinizde kendinizden daha büyük bir şeye daha bağlı hissettiğiniz kişisel bir yolculuktur. Yepyeni bir dünya açılıyor. Bunun ötesine geçen bir dünya. Daha önce alışık olduğunuz şeyleri görmenin sınırlı yolu ruhsal uyanışın 7 işaretidir. Ve bunların çoğu sıklıkla örtüşür ve aynı anda gerçekleşir. Manevi uyanışın işaretleri. Hayatta bildiğinizden daha fazlası olduğunu fark ettiğinizde sahip olduğunuz şeylerin olduğunu düşünmeye başlarsınız. Her zaman hissedildiğine ve değer verildiğine inandın. Asla gerçekten senin olmadı bunlar. Sadece diğer insanlardan veya çevrenizden öğrendiğiniz şeylerdi. Birdenbire sizi mutlu eden şeyleri umursamamaya başlarsınız. Bu sizi gerçekten üzebilir ve kaybettiğiniz hiçbir şey mantıklı görünmeyebilir ya da sizi mutlu etmez ve büyük bir şeyin eksik olduğunu hissedersiniz. Ne olduğunu bilemezsiniz ama gerçekten öğrenmek istersiniz. Kim olduğunuza, neden burada olduğunuza ve hayatın sizinle ne ilgisi olduğuna dair büyük sorular sormaya başlarsınız. Cevap bulmayı çok istersiniz. Dolayısıyla çok sayıda makale kitabı ve anlamanıza yardımcı olacak başka şeyler okursunuz. Ruhsal şeylerle çok ilgilenmeye başlarsınız. Videolar izlersiniz, podcastleri dinlersiniz ve hatta bazen çok heyecanlandığınız için bütün gece uyanık kalırsınız. Öğrendiklerinizi arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmaya çalışırsınız. Ancak onlar bunun hayal kırıklığı yarattığını gerçekten anlamazlar ve ortama uyum sağlamadığınızı veya tuhaf olduğunuzu hissedebilirler. Ancak bu bir yolculuk. Kendiniz ve dünya hakkında daha fazla şey anlamak için. Artan şefkat. Şefkatinizi arttırdığınızda duygularınızın ve sizin için önemli olan şeylerin değişmeye başladığını fark edebilirsiniz. Diğer insanlarla daha fazla ilgilenmeye başlarsınız. Hatta bağlantınızı kaybettiğiniz eski arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle yeniden bağlantı kurmak isteyebilirsiniz. Eskiden sizin için çok önemli olmak, çok paraya sahip olmak ya da tanınmak artık o kadar da önemli olmayabilir. Bunun yerine kendilerini bağlı hisseden ve hayata derinden önem veren insanlarla olan ilişkilerin daha değerli olduğunu düşünmeye başlarsınız. Aynı zamanda daha büyük önemsemeye de başlayabilirsiniz. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek veya çevreye özen göstermek gibi birçok insanı etkileyen konular, bunlar sizin için gerçekten önemli gelmeye başlayabilir veya tartıştığınız veya konuşmadığınız insanlarla aranızı düzeltmek isteyebilirsiniz. Bir süre sonra başkalarından özür dilemenin ve başkalarını affetmenin ne kadar iyi bir şey olduğunu görmeye başlayabilirsiniz. Hayatta gerçekten önemli olan şeylerin para ya da ödüller olmadığını, başkalarıyla kurduğunuz arkadaşlıklar ve bağlantılar olduğunu fark edersiniz. Aklını kaybettiğini düşünüyorsun. Aklınızı kaybetmek, ruhunuz hakkında daha fazla ve kendiniz hakkında daha az düşünmeye başladığınızda aklınızı kaybediyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Egonuz veya kişisel önem duygunuz arka planda kalmak zorunda kalır ve daha derin bir yüksek parçanız kontrolü ele alır. Bu kendinizi çok yalnız hissetmenize ve başkalarından kopuk hissetmenize neden olabilir. Yapayalnızmış gibi hissedebilirsiniz ve kimse ne yaşadığınızı anlamıyor gibi hissedebilirsiniz. Depresyondan korkmuş olabilirsiniz ve size hiçbir yardım yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Basit günlük konuşmalar canınızı sıkmaya başlayabilir. Havadan sudan konuşmaktan yorulabilirsiniz ve insanların daha derin, daha anlamlı şeyler hakkında konuşmasını isteyebilirsiniz. Bu yalnız kalmak istemenize neden olabilir. Eş zamanlılıkları fark edersiniz. Başlarsınız. Eş zamanlılıkları daha çok fark edersiniz. Eş zamanlılık denen bir şeyi fark etmeye başlarsınız. Bu hayatınızdaki şeylerin özel bir şekilde birbirine bağlı olduğu anlamına gelir. Bu bir tesadüften daha fazlası gibi gelebilir. Sanki her şeye rehberlik eden daha derin bir bilgelik var ve hatta belki daha yüksek bir güç ya da ilahi bir güç sizinle daha önce fark etmediğiniz şekillerde konuşuyor gibi olabilir.
Bu olmaya başladığında her türlü ilginç şey hayatınıza girebilir. Örneğin size öğretecek önemli bir şey olan insanlarla tanışabilirsiniz ya da yeni bir şeyi anlamanıza yardımcı olacak deneyimleri yaşayabilirsiniz. Bu bir yapbozun parçalarının yeni oturması gibi her şeyi daha net ve derinlemesine görmenize yardımcı olur. Artık sana hizmet etmeyen şeyleri bırakıyorsun. Bazı şeyleri bırakırsınız. Bilincin daha yüksek seviyelere yükselirken artık size hizmet etmeyen şeyler, sizi aşağı çeken veya geri tutan şeyleri hayatınıza tutmayacağınızı fark edersiniz. Sizi iyi hissettirmeyen her şeyi temizlemeye güçlü bir ihtiyaç duyarsınız. Bu evinizde artık ihtiyacınız olmayan ve size kötü zamanları hatırlatan eski şeyler gibi eşyaları temizlemek ve bunlardan kurtulmak anlamına gelebilir. Hatta daha basit yaşamaya bile başlayabilirsiniz. Çünkü asıl önemli olan maddi şeyler olmadığını fark edersiniz. Bu duygu hayatınızdaki insanlara da yayılabilir. Olumsuz olan veya yapmaya çalıştığınız şeyi desteklemeyen insanlarla bağlarınızı kesebilirsiniz. Kendi kötü alışkanlıklarınızı daha net görmeye başlarsınız ve onları değiştirmek için güçlü bir baskı hissedersiniz. Hayatınızdaki küçük şeyler değişebilir. Örneğin daha az televizyon izlemek ve sizi neşelendiren şeyler yaparak daha fazla zaman harcamak. Sessizlikten, doğa meditasyonundan veya doğadan hoşlandığınızı fark edebilirsiniz. Tartışmaya olan ilginizi kaybetmeye başlarsınız. Bunun yerine gerçekten önemli olan şeylere odaklanırsınız. Kendinizi zorlanmış bulursunuz. Pozitif cümleleri tekrarlamak, bir günlüğe yazmak, meditasyon yapmak veya yalnız vakit geçirmek gibi kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan ve enerjinizi yenileyen şeylere, bunların hepsi gerçekten önemli olana odaklanmanıza ve artık size hizmet etmeyen her şeyi bırakmanıza yardımcı olur. İç dünyanızı birbirine bağlamaya başlarsınız. Ruhsal uyanışlar bazen kendinizi çok yalnız hissetmenize neden olabilir ama yalnız olmayı sizin için normal bir şey olarak görmeye başlarsınız. Önceden çok sosyal olabilirsiniz ama şimdi daha yalnız ve sessiz olmanın rahatlığını buluyorsunuz. Özellikle de bunu yapabilen biriyseniz etrafınızdaki insanların enerjisini gerçekten hissedin, kendinize daha fazla zaman ayırmaya başlayabilirsiniz. Sessiz anlardan keyif almaya başlarsınız ve kendi duygularınız ve düşünceleriniz hakkında daha derinlemesine düşünürsünüz. Geçmişinize bakabilirsiniz. Hatalarınız için kendinizi affedebilirsiniz ve olanlarla barışabilirsiniz. Kendinizi mükemmel olmayan kısımlarınızı bile daha çok sevmenize yol açabilir ve bu size kırılamayacak bir tür içsel güç verir. Kendinizle daha fazla bağlantı kurdukça aynı zamanda başkalarıyla ve etrafınızdaki dünyayla da bir bağlantı hissetmeye başlarsınız. İçinizde bir tür huzur bulun. Hayatta her şey mükemmel gittiği için değil, nasıl düşündüğünüzü ve hissettiğinizi kontrol ettiğiniz için. Kötü bir şey olduğunda çabuk iyileşirsiniz. Eleştiri yerine kendinizle nezaketle konuşun. Kendinize dair bu yeni anlayış, güven ve özgüven getirir. Kendine değer verme duygusu, artık herkesin yaptığını yapmak zorundaymış gibi hissetmiyorsun ve farklı olmaktan gurur duyuyorsun. Kim olduğunu ve ne yapmak istediğini biliyorsun. Düşüncelerini sorgulamaya başlıyorsun. Maneviyat bazen ulaşılabilir. Genellikle çok mantıklı bir insan olsanız bile kendi düşüncelerinize ve duygularınıza dikkat etmenizi sağlayarak kendiniz ve başkaları hakkında pek çok olumsuz düşünceniz olduğunu fark etmeye başlayabilirsiniz. Bu düşüncelerin gerçekten doğru olup olmadığını merak ederek sorgulamaya başlayabilirsiniz. Ya da nereden geldiklerini görmeye başlarsınız. Düşüncelerinizin, kullandığınız kelimelerin ve onların ortaya çıkardığı duyguların dünyayı nasıl gördüğünüzü şekillendirdiğini anlarsınız. Aslında dünyayı görme şeklinizin aslında zihninizin sizin için yaptığı bir şey olduğunu anlarsınız. Burası düşüncelerinizin mutlaka doğru olmadığını anlamak için manevi çalışmaya başlayabileceğiniz yerdir. Sizi engelleyen belirli düşünme biçimlerini bırakmanın derin çalışmasına başlayabilirsiniz. Yani tüm bu ruhsal uyanış türlerinde ortak olan şey nedir? Bir insan olmanın ne anlama geldiğine dair alışılagelmiş fikirlerin ötesini görmenize yardımcı olmalarıdır. Duygularınız, düşünceleriniz, bedeniniz, hayata dair inançlarınız ve gerçeklik anlayışınız değişmeye başlar. Bazen büyüyebilmeniz ve bazı şeyleri daha iyi görebilmeniz için bu şeylerin parçalanması gerekebilir.